Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz modelleri kolaylıkla örebilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda görmüş olduğunuz iki şişle örülen bebek patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Modeli de gerçekten çok güzel oldu. Renkler de birbirine yakıştı. Hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli tercih edebilirsiniz. Renkleri değiştirerek. Modelin bu şekilde, yapımı gerçekten çok kolay. İlk defa örgüye başlayanlar da kolaylıkla örebilirler. Şöyle bu kısmını lastik örgüden yaptım. O çok güzel oldu. Böyle geriye kıvırarak kullandım. Modelim bu şekilde. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: 3 mm şişim, 2 renk patiklik ip kullandım. Öncelikle mavi rengimle örmeye başlıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İpimi şöyle uzunca bıraktım ve 49 ilmek atarak başlıyorum örgüme. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. İlk sırada ilmekleri oldukça gevşek atalım. Böyle gevşek atmaya çalışalım. Eğer çok sıkı ilmek atıyorsanız, ben gevşek yapamam diyorsanız, 2 şişi de elinize alıp 2 şiş üzerine ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şöyle ilmekler arasında şu esneme payı olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde 49 ilmek atalım. 49 tane ilmeğimi böyle şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Şimdi örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden her zaman diğer şişimi alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örerek devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Her zaman son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın böyle arka yüzünü bitirdik. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeği yine örmeden diğer şişime aldım ve diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Haroşa sırasını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği de düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle 1, 2, 3, 4 diş haroşa sıramı tamamladım. Burası örgünün ön yüzü. Şöyle örerek geldim 4. sıramı ve örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengimi bağlıyorum ve modelimi kuracağım artık. Hem de renk geçişi yapacağım. Şöyle pembe rengimi de düğümledim. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden bu şişime geçirdim. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden bu şişime geçirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden bu şişime aldım. Böyle devam edelim. 4 tane pembe rengimle örüyorum. 4 ilmek. 5. ilmeği örmeden bu şişime geçiriyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, böyle 4 pembe ilmekle de örgümü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle. İlk ilmeği örmeden şişimi aldım. 2, 3, 4. Pembe renkli ilmeklerimi ördüm. Şimdi mavi rengimi yine örmeden alacağım. Bu şekilde almıyoruz. Çünkü bakın ilmek böyle alındığında pembe renk böyle ilmeğin önünden geçecek. O yüzden şu şekilde yapıyoruz. İpi arkaya geçirip ilmeği alıp ilmeğin arkasından ipimizi bu şekilde dolandırıyoruz ve örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Pembe renkli ilmeklerimin 4 tanesini ördüm. Mavi renge geldiğimde ipimi arkaya geçirdim. İlmeğimi örmeden aldım.
ipimi ön kısma geçirdim. Örgünün ön yüzünü örerken bu şekilde yapıyoruz. Pembe renkli ilmekleri ördüm. Bir kez daha tekrar edelim. İpi arkaya geçirdim, ilmeği aldım, ipi ön tarafa geçirdim. Tekrar ilmekleri örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Örgümün ön yüzünü de tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde mavi rengimi alıyorum. Mavi rengimle ilmeklerin tamamını örüyorum. İlmekleri ters olarak tamamını örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada da yine mavi rengimle ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örüyorum. Evet, mavi rengimle ilmeklerin tamamını da ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzünü bitirdim. Şimdi pembe rengime geçiyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yine modelimi kuruyorum. 4 tane pembe, bir tane mavi ilmeği örmeden alıyoruz. Burası örgünün arka yüzü. Modeli arka yüzde kuruyoruz. 4 tane ilmeği pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeği örüyorum. 5.'yi örmeden alıyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine pembe rengimle örüyorum. 4 tane ilmeğimi pembe rengimle ördüm. Örgünün ön yüzünde ipi arkaya geçirip örmeden aldığımızı örmeden alıp ipi öne geçiriyoruz. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Bakın 4 tane ilmeği ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Örmeden aldığımı örmeden aldım. İpi öne geçirdim. Böyle ilerliyoruz. Bu iki sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz. Modelimiz bu kadar kolay. Şimdi sonrasında bakın 1, 2, 3, 4 defa pembe rengimle ördüm ben. En sonda mavi rengimle ördüm. Sonrasında şu kısma geçeceğiz yapımına. Şimdi 4 defa pembe rengimizle örelim. En son mavi sıramızda yapalım. Sonrasında şu kısmını birlikte örelim. Evet, bakın böyle modelimi, desenimi örerek oluşturdum. Pembe rengimle 1, 2, 3, 4 defa ördüm. Yine aynı, bakın burada da 1, 2, 3, 4 defa ördüm. Şimdi şu kısmını yapacağım patiğimin. Bakın. Bir diş haroşa sırası mavi rengimle ördüm. Şimdi 3'e böleceğim. 9 ilmek ortada. Buralarda da 20'şer ilmek olacak. Burada 20, burada 20, burada 9 ilmeğim olacak. Toplamda 49 ilmeğim var. Şimdi 20 tane ilmeğimi şöyle örerek alıyorum. Böyle sayalım. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeğim burada. Şimdi ortadaki 9 ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. sonuncu ilmeğimi öreceğim. Bununla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü başa kadar gitmeden çeviriyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1. Diğerlerini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuyla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte örüyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine başa kadar örmedim. Bakın. Artık saymama gerek yok. Bakın sonuncu ilmeğimle buradaki ilmeklerin arasında böyle bir boşluk oluyor zaten. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Son ilmeğime, 9. ilmeğime geldim. Bununla buradan bir ilmek daha yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Bakın burada da ilmeklerim birbirinden ayrılmış. Çeviriyorum. Tekrar 9. ilmeğe kadar örüyorum.
9. ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Böyle döne döne ilerleyeceğiz. Bakın bir buradan ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, böyle buradaki ilmeklerim 13, ortada 9, bu tarafta da 13 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 13, ortada 9, bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğim burada, 13 ilmeğim burada, 9 tane ilmeğim de burada ortada sabit giden. Bakın şöyle. Şimdi buraya döndüğümde ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Böyle örerek ilerliyorum. Bunu artık tek örüyorum, bu 9. ilmeği. Bunu tek ördüm. Şimdi bu ilmeğime geçince arada bir boşluk oluşuyor. O boşluğu engellemek için şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım bu ilmekle artış olmasın diye buradaki ilmeği birlikte örüyorum. Yine ilmek sayım aynı kalıyor. Şimdi tek tek sıra sonuna kadar örelim. Bu şekilde artık sıra sonuna kadar gidiyoruz. İlmeklerin tamamını örüyoruz. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın böyle. Bu arada pembe ipimle işim bittiği için onu burada kopartmıştım. Onu söylemeyi unuttum. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Yine örgünün arka yüzünde ilmekleri ters olarak örüp gelelim. Bakın buradaki açıklığı önlemek için yine buradan bir ilmek alıp bununla birlikte öreceğiz. Oraya kadar ilmekleri tek tek örelim. Buraya kadar tek tek örerek geldim. Şimdi şuradan bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğimle çıkarttım. Buradan ikisini birlikte örüyorum. İlmek artışı yapmamış olduk. Böylece ilmek sayımız aynı kaldı. Tek tek örelim. İlmekleri ters olarak ördüm geldim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Buradan sonra hemen ben lastik örgüyü uygulamaya başladım. Bir ters bir düz. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Şimdi lastik örgümüze geçelim. İlk ilmeği örmeden alalım. İkinciyi ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Buradakini düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters örelim. Şöyle bakın, düz, ters, düz, ters. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı bu şekilde tamamladım. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki düz görünüyor. Şöyle bakın. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Tersi ters. Düz görüneni düz örüyorum. Tersi ters. Düz görüneni düz örüyorum. Yine bir ters bir düz şeklinde bakın böyle ilmeklerimiz ortaya çıkmış olacak. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. Örgünün ön yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Düzse düz, tersse ters, düzse düz, tersse ters öreceğiz. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı işlemi uygulayacağız. İlmekleri göründüğü gibi bir ters bir düz olarak öreceğiz ve lastik örgümüz istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Dilerseniz şu mesafede de bırakabilirsiniz. Bu şekilde ikiye katlamak isterseniz böyle uzunca da örebilirsiniz. Bu uzunluğa da ördükçe böyle ikiye katlayarak karar verebilirsiniz ne kadar uzun örmek istediğinize. Şimdi böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar lastik örgümüzü devam ettirelim. Evet, bakın böyle lastik örgü istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Buna sizler nasıl karar verebilirsiniz? Bakın şöyle ikiye katlayın.
Bu uzunluk size yeterli geliyorsa bu şekilde sizler de bırakabilirsiniz. Dilerseniz daha da uzun ya da daha da kısa örebilirsiniz. Ben bu şekilde uzunluğuna karar verdim. Bakın şöyle ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzünü ördüm geldim. Arka yüzünde ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle 2 2 ters olarak örelim. Burada çok sıkı bir örgü yapmayalım böyle kapatırken. İlmekleri gevşek bırakalım. Çünkü burası patiğimizi giydiğimiz kısım, böyle esneme payı olması gerekiyor. Böyle son bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle bıraktım. İpimi biraz uzun olarak keseceğim. Dikmek için kullanacağım. Şöyle ipimizi uzunca keselim. Şöyle ilmeğimizi çekelim. İpimizi sıkıştıralım. Şimdi ipime iğnemi geçirip geliyorum. Evet, şimdi lastik örgü kısmını ikiye katlayacağım için şu şekilde orayı patiğimin düz tarafından dikeceğim. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel, çok kibar bir duruşu var. Şöyle buradan başlıyorum dikmeye. İğneme şöyle ipimi bir kez doladım. İlk başta şöyle düğümlü bir dikiş attım. Böyle iç tarafa denk gelen ilmekleri alarak dikmeye başlıyorum. Bu lastik örgü kısmını patiğin düz tarafından dikiyorum. Böyle aşağıya doğru ilerliyorum. Evet, şimdi buradan sonra artık şöyle patiğimi çeviriyorum. Bakın, tersini çevirdim. Geri kalan kısmını tersinden dikeceğim. Bu şekilde yine ilmekleri karşılıklı alarak dikmeye devam edelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Şimdi düz tarafını bir çevirelim. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel, çok kibar, çok kullanışlı bir model. Bakın böyle görüntüsü de bu şekilde olacak. Şimdi bunu da manken ayağımıza giydirelim. Bir diğeri bu. Evet, bu da sizlerle birlikte ördüğümüz, bakın böyle taban kısmı bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel, çok şirin oldular. İstediğiniz renklerde örerek hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi örmek istemezseniz, eğer modeli beğenip severseniz kaydet butonuna basarak kaydedip daha sonrasında da tekrar bakıp izleyip örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer videolarımı, anlatımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum gerçekten. Hoşça kalın.